Ohio Eyalet Hapishanesi olarak da bilinen Ohio Hapishanesi, 1834'ten 1984'e kadar Ohio Columbus'taki şehir merkezinde şu an Arena bölgesi olarak bilinen yerde işletilen bir hapishaneydi. Eyalet 1813'te Columbus'ta küçük bir hapishane inşa etmişti, ancak eyaletin nüfusu arttıkça önceki tesis mahkemeler tarafından kendine gönderilen mahkumların sayısını kaldıramadı. Cezaevi 1834'te ilk açıldığında binaların tamamı tamamlanmamıştı. Hapishane 1955'teki zirvesinde 5235 mahkum barındırıyordu. Hapishane koşulları ilkel olarak tanımlanırdı ve sonunda tesisin yarısı Lucasville'deki maksimum güvenlikli bir tesis olan Güney Ohio Düzenleme Tesisi aldı. Hapishane birçok tanınmış mahkumu da içerisinde barındırmıştı. Hapishane 1815'te tamamlandı ve Franklin County Hukuk Mahkemesi tarafından Franklinton'da 1 mil güneye inşa edilen daha ilkel bir hapishanenin yerini aldı. Başlangıçta 13 tane hücreden oluşuyordu. İlk mahkumları 15 Ağustos 1815'te gelen John ve David Evans adlı iki kardeşti. 1897'den başlayarak 315 mahkum hapishanede elektrikli sandalyeyle idam edildi. 1885'te cezaevi o zamana kadar yerel kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen infazların yeri oldu. İlk başta ölüme mahkum edilen mahkumlar asılarak infaz edildi. Ancak 1897'de elektrikli sandalye hapishanenin dar ağacının yerini aldı. Ohio'da ölüm cezasının kaldırıldığı 1897 ile 1963 yılları arasında hem erkekler hem de kadınlar elektrik akımıyla infaz edildi. Tanrı kapıları açsın diye haykırmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Ve kapılar açılmayınca geriye sadece durmak ve ateşin eti yakmasına izin vermek ve bunun çok uzun sürmeyeceğini ummak kaldı. 21 Nisan 1930'da Kuzey Amerika hapishanesinde tarihin en ölümcül yangınlarından biri olan büyük bir yangında 322 mahkum öldü ve 230 mahkum da hastaneye kaldırıldı. Yangın hastanenin batı ucundaki Nil Bulvarı'nın doğusunda, hapishanenin 6 katlı batı bloğundaki çatıda bir mumun yağlı paçavraları tutuşturmasıyla başladı. İlk olarak mahkumlar akşam için hücrelerine kilitlendikten sonra fark edildi. Raporlarda bazılarının yardım etmesine rağmen birçok gardiyanın duman hücre bloğuna girdiğinde mahkumları hücrelerinde bıraktığını ve hücrelerin kilidini açmayı reddettiğini söylemekte. Bazı mahkumlar bir gardiyanı alt etti ve diğer mahkumları kurtarmak için kullandıkları anahtarı aldı. Hapishanede isyan çıktı ve yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerine bile saldırdılar. Hapishane gardiyanlarından oluşan bir koridor, yüksek hapishane duvarlarının etrafına konuşlandırıldı. Diğer ekipler koruma kulelerine görüş noktalarını ele geçirdi ve bu sırada yerel bir askeri karakol olan Fort Hays'tan 500 asker onunla yerine geldi. Kapılara ve duvarlara makinalı tüfekler yerleştirildi. Süngüler takıldı ve askerlere öldürmek için ateş emri verildi. Bir ulusal muhafız birliği kısa süre sonra hapishanedeki etkisini arttırdı ve yangın başladıktan 30 dakika sonra hapishane tamamen kuşatıldı. Hapishane yetkilileri daha sonra 3 mahkumun bir kaçış girişiminin parçası olarak kasıtlı olarak yangın çıkardığını iddia etti. Bunlardan ikisinin olaydan sonraki aylarda intihar ettiği söylenildi. Tarihçiler bu iddianın doğruluğunu tartıştı, dikkati yangının kötü yönetimden başka bir yöne çevirmenin bir yolu olduğunu öne sürdüler. 1950'lerde Chester M. South adlı tanınmış bir virolog, insanların kazanılmış bir bağışıklık tepkisini geliştirerek kansere karşı bağışık hale getirip getiremeyeceğini gözlemlemek için Ohio Devlet Hapishanesi mahkumlarına bazı canlı hücreler enjekte etti. Bu deneyin sonuçları kanser hastalarına kanser hücreleri enjekte ettiği bir deneyle karıştırıldı ve hapishane deneklerin kanserle kanserli deneklerden daha hızlı savaşlandığı gözlemlendi. Bu vaka birçok etik endişeye yol açtı. Çünkü birçok kişi bunun bilgilendirilmiş rızaya zarar verme veya yarar sağlamadan çok biyoteknik ilkelerini ihlal ettiğine inanmaktaydı. 1979'a gelindiğinde cezaevinin adı Columbus Islah Evi olarak değiştirildi ve Aralık 1983'e kadar kapatılmasını zorunlu kılan federal bir rıza kararnamesi altında faaliyet gösterdi. Eyalet mahkumları diğer tesislere taşınarak hapishane aşamalı olarak kaldırıldı. Son mahkum 1984'ün Ağustos ayında buradan ayrıldı. Ohio hapishanesinin 1984'te kapılmasından sonra bina 10 yıldan fazla bir süre boş kaldı, ancak Ohio Ulusal Muhafızları tarafından bir süreliğine eğitim alanı olarak da kullanıldı. Burası Şeytan Kalemi olarak bilinmekteydi. Cadılar Bayramı şenlikleri ve bir dizi kaşife burası çok fazla cezbediyordu.
Devlet sonunda mülkü ve binayı geliştirme amacıyla 1995 yılında Columbus şehrine sattı. Eski cezaevi şu anda birkaç ofis binası, otopark ve arena bölgesinin içerisinde durmaktadır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.